Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Lol bebeğimizin kafasıyla devam edeceğiz. Ten rengimizle başlıyoruz. Ya da şöyle yapalım. Ten rengimizi harcamayalım. Biraz başka bir renkle başlayalım. Daha az kullandığımız veya evdeki yarım iplerle. Daha sonra bundan devam ederiz. Evet, şimdi bebeğimizin kafası daha sonra böyle üzerine saç öreceğimiz için, peruk diyoruz biz buna. Bunu öreceğimiz için üst kısmı görünmüyor. Bunu dikeceğiz zaten. Şu an ben de bunu daha dikmedim. Böyle prova aşamasındaydı. O yüzden de bu üst kısmını bu renkle öreceğim. Bu da yine Peria, kendi rengi, kendi markası Peria. Bununla daha önce bir şey örmüştüm. Söktüm. Şimdi bunu değerlendireceğim ben. Siz de isterseniz ten rengiyle devam edebilirsiniz. Elinizde fazlaysa. Şimdi kafamız için 20 tane zincir çekeceğiz. Bir tane sabitledik. Bundan sonra 20 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 ve 20 tane zincirimizi çektik. Birinci atlayıp ikincinin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi 17 tane zincirimize tek batacağız. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17 tane zincire tek battım. Son kalan zincirimize yine 3 tane sık iğne dolduruyoruz. Ve köşemizi dönmüş olduk. Şimdi zincirimizin bu kısmına da yine 17 taneye de tek batarak birinci sıramızı tamamlamış olacağız. Bu şekilde. Evet, birinci sıramızı tamamladık ve sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. Şuraya bir ip takacaktım ama bir dahakine artık. Şu araya hemen ip takalım arkadaşlar. İkinci sırada bu 3 taneye peş peşe arttırıyoruz. Yani bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1, 2 ve 3. 3 tane peş peşe arttırma yaptık. 17 taneye tek batıyoruz. Evet, 17 tane tek battım ve yine diğer köşeme geldim. 3 taneyi peş peşe arttırıyoruz. Birinci, 2 ve 3. arttırma. Köşemde 3 tane peş peşe arttırdım. Yine sıra sonuna kadar 17 sık iğneye tek batarak ikinci sıramızı bitirmiş olacağız. Sıra sonunda 46 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 3. sıradayız ve bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift, arttırma yani. Bir tek, bir çift. Çiftler arttırma oluyor. Toplam 3 tane. Yine arttırma yaptık.
İşte 18 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 17 ve 18 tane tek battık. Yine 3 tane arttırma yapacağız. Şimdi birinci arttırma, bir tek, ikinci arttırma, bir tek ve üçüncü arttırma. Evet, 3 burada, 3 de burada, yine 6 tane arttırmamızı yaptık. Geri kalan 17 sık iğneye tek batıyoruz ve 3. sıramızı bitirmiş olduk. Ve 52 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 4. sıradayız. Sıra başımızda belirlemek için ipimi bu tarafa aldım. 2 tane tekle başlıyoruz. Bir çift. 2 tane tek. Bir çift. İki tek. Bir çift. Yine 3 tane arttırma yaptık. 19 sık iğneye tek batalım. 18 ve 19 tane sık iğneye tek battım. Bir arttırıyorum. 2 tane tek. Bir çift. 2 tek. Bir çift. Evet, yine 3 tane arttırmamı yaptım. Geri kalan 17 sık iğneye tek batacağız. Dördüncü sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 58 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 5. sıradayız. 3 tane tekle başlıyoruz. 1, 2, 3. Bir arttır. Yani çift battık. Tekrar 3 tane tek. Bir çift. 3 tek. Bir çift. Evet, 3 artışım yaptım. 20 tane sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 18, 19 ve 20 tane sık iğneme tek battım. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. 3 tek. Ve bir arttır. Toplam 6 arttırmamızı yaptık. Geri kalan 17 sık iğneye tek batıyoruz. Ve 64 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 6. sıradayız ve 4 tek. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. 4 tek. Bir arttır. 4 tek.
Bir arttır. Evet, birinci köşemizde 3 artışımızı yaptık. Şimdi 21 tane tek batıyoruz. Evet, 21 tane tek battım. Bir artır. 4 tane tek. Bir artır. 4 tek. Bir artır. Evet, toplam 3 burada, 3 bu tarafta, 6 arttırmamı yaptım. Sıra sonuna kadar 17 sık iğneye tek batıyoruz. Ve sıra sonunda 70 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 7. sıradayız. Ve 5 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5 bir arttır. 5 tane tek. 2 3 4 5 bir arttır. 5 tane tek. 2 3 4 5 bir arttır. Evet, 3 arttırmamızı yaptık. Şimdi 22 tane sık iğneme tek batıyorum. Evet, 22 sık iğneme tek battım. Bir arttır. 5 tek. 3 5 bir arttır. 5 tek. 3 4 5 bir arttır. Evet, toplam 6 arttırmamızı yaptık. Geri kalan 17 sık iğneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 76 sık iğneye ulaştık. Sekizinci sıradayız ve 6 sık iğne ile başlıyoruz. Tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 bir arttır. 6 tane tek. 2 3 4 5 6 bir artır. 6 tane tek. 3 4 5 6 bir arttır. Evet, 3 arttırmamızı tamamladık. 23 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 23 tane sık iğneme tek battım. Bir arttırıyorum. 6 tane tek. 3 4 5 6 bir arttır. 6 tek. 1 arttır. Evet, toplam yine 6 tane
arttırmamızı tamamladık. Geri kalan 17 sık iğnemize tek batarak kafamızın arttırmasını bitirdik. Bu sondu. 8. sırayı bitirdik. 82 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi burada ipimi keseceğim. Tepe kısmını bu renkte yaptık. Yani isteyenler tabi ten rengini değerlendirmek isteyenler. Evet, şimdi 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve ten rengine geçeceğim. Evet, ten rengimizi sabitliyoruz ve kafamızın 3 tane ilmek kaydırmıştık. Birinci kaydırdığımızdan devam ediyoruz. Ten rengiyle başlayanlar böyle yine devam edecek. Böyle koparmayacaklar. Onlar belli zaten. Şimdi bu şekil her birine tek batacağız. Sıra sonu. Bunu toplam 26 sıra döne döne öreceğiz. 26 sıra düz örelim. Evet, ben bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kafamızı 26 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi azaltmaya geçeceğiz. Ondan önce keçeyle gözlerimizi yapacağız. Sonra yapıştıracağız. Ve dikeceğiz de ayrıyetten. Şimdi bunu biraz kenara alalım. Şimdi bu renkli keçelerimize ihtiyacımız var. Asıl rengi böyle daha böyle bunun daha açığı bir renk. Lilanın biraz koyusu gibi olması gerekiyor ama bulamadım ben. Şunun gibi diyelim. Şimdi bu renk gibi olması gerekiyor. Orijinalindeki resimdeki. Artık bununla idare edeceğiz arkadaşlar. Siz de hangisini bulursanız onunla yaparsınız. Şimdi göz akı için 3,5 santim keseceğiz. Şöyle bir su şişesi kapağı var. Büyük 5 kiloluk. Şöyle bakalım. Şöyle. 3,5'tan fazla bu. Yani ölçünü şuradan aldığımda bu bayağı 4 bile oluyor. Şunu tersten yapacağım. Siz 3,5'luk bulabilirsiniz. O şekilde yapın. Ve eğer bulamazsanız da iç kısımdan kesin. Ben öyle yapacağım. Şimdi beyazımızı 3,5, renkli kısmımızı 3 santim, siyahı da 2,5 santim keseceğiz arkadaşlar. Ve kalemimiz de kurşun kalem olsun. Tükenmez olunca arkaya renk geçebilir. Şimdi şöyle kapağıma tersten koydum. Orası daha ince çünkü. Şöyle güzel bir çiziyorum. İki tane yapacağız. Şimdi ölçelim. Evet, 4 santim oldu yine maalesef. Şimdi ben bunu şöyle birer milimden keseceğim. İç kısımdan 3'e tamamlayacağım. Arkadaşlar. Şöyle keskin bir makas. Aslında bir makasım vardı, bulamadım. Keçe kesmek için vardı. Bulamadım maalesef. Şimdi iç kısımdan biraz içeriye girerek kesiyorum. Bu da çok biraz önemli ya. Düzgün kesmek.
Evet. Olmuştur inşallah. Bakalım. Evet, neredeyse 3,5. Biraz daha yaklaştırayım size. Şöyle. 3,5. İşte diğerini aynı şekilde yapacağım. Evet, keçilerimi kestim arkadaşlar. Beyazı 3,5. Mavi diyelim. Maviyi 3 santim. Siyahı da 2,5 santim olarak çapı, yani öyle kestik. Şimdi bunları yapıştıracağız. İster kumaş yapıştıracağız, ister böyle soğuk silikonla yapıştıralım. Ben böyle açarak yapmayı daha çok seviyorum. Ağız kısmı zamanla donuyor çünkü. Şimdi maviyi önce iyice güzelce silikonlayalım. Maviyi beyaza yapıştıracağız. Evet. Beyazın şöyle şeyler üst üste gelecek dibi. Şu şekilde. Tam şu kenarı, iki beyazlar tam ortalanacak. Şuraya da maalesef değdi. Şimdi siyahı yapalım. Siyahı da yine aynı. Tam ortaya. Evet. Şeklimiz bu. Arkadaşlar. Şöyle yapıştırsın güzelce. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Evet, gözlerimizi yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi daha sağlam olması için de böyle bir hayalet iple dikeceğiz. Şimdi ben bunu mesela diktim. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor iplikler. İşte ikinci de beraber yapalım. Bunun için küçük ince bir iğne tercih edin. Keçilerimiz zarar görmesin arkadaşlar. Şimdi önce siyah kısmı yapacağız. Siyahla mavinin çevresinden dikeceğiz. Maviden battım. Siyah 1 milim kadar bir aralıklarla dikiyoruz. Bir milimden biraz daha fazla olabilir. Böyle sık aralıklarla dikelim. Evet, beyaz ve mavi kısmı da yine aynı şekilde hayalet iple diktim arkadaşlar. Arkası da bu şekil. Şimdi gözlerimizi yerleştireceğiz. Yapıştırıp tekrar bu şekilde dikeceğiz. Bunun için şöyle şuradaki ortadaki düz zincir çektiğimiz yeri şöyle düz bir şekilde kafamızı ayarlayalım. Şuradaki arttırmamızı takip edelim. Şöyle yukarıdan aşağıya 4 tane sık iğnenin üzerine koyacağız. Aşağıdan yukarı 1 2 3 4 toplayın yapalım. 1 2 3 4 şurası buradan başlayacak.
Şimdi burası da böyle devam ediyordu. Gözümün orta kısım burası. Şurada. Şimdi bu gözümüzün siyah kısmı yukarı bakacak. Akı aşağıya bakacak. Şöyle tam ayarlayalım arkadaşlar. Şu şekilde toplamımızın üzerine koydum. Şuradaki arttırma yerinde tam gözümün orta kısmına gelmekte. Şimdi buradan bu tarafa 6 sık iğne sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Göz arası 6 tane olacak. Yine şöyle çeviriyoruz. Göz akı aşağıya bakacak. 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde gözlerimizin yerini şöyle toplu iğneyle tutturalım. Belirledik. Arkadaşlar burası da bakın, şurası da yine şuradaki başlangıç yeri de yine gözün ortasına denk gelmekte. Şuradaki başlangıç. Bu da bu şekil. Şuradaki başlangıç. Evet. Şimdi bunları önce bir yapıştıracağız. Daha sonra dikeceğiz. Soğuk silikonumuzu alalım. Önce bir taneyi alıyoruz. Şimdi siyah dediğim gibi yukarıya bakacak. İki, 4, 5, 6 sık iğne. Aşağıdan yukarısı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir, 3, 4. Şu şekilde. 2, 4, 6. Evet. Birinci gözümüzü yerleştirdik. 3, 4. Şimdi ikinciyi de yapıştıralım. Evet, gözlerimizi yapıştırdık. Şimdi aynı şekilde dikeceğiz. Ben bunu diktim. İkinciyi de beraber yapalım. Alttan boyun kısmından girdim. Ve gözümün akına batıyorum. Yine böyle 1-2 milim kadar aralıklarla dikiyoruz. Evet arkadaşlar, gözlerimizi diktik. Sıra geldi kirpiklerimizi çalışmaya. Birinciyi yaptım ben. İkinciyi de şimdi beraber yapacağız. Şimdi şuradan yukarıya sayalım. 9. sıraya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurası. 9 ile 10 arasından başlayacağız. Buradan girdim. Tam karşısından aynı hizadan
Şu şekilde batıyorum. Biraz gerdim ve iğnemle ortadan bir yerden çıkacağım. İpin içinden girdim ve tekrar yandan yana batıyorum. İpimi buraya tutturdum. Şimdi ilk başladığımız hemen yandan gireceğim. Tekrar biraz ilerisine tekrar ipin içine batıyorum. Biraz tekrar ileriden yine ipimizin içine batıyoruz. Hep ipin içine batıyoruz. Sonuna kadar hep aynı şekilde ipin içine batıyoruz. Hem kalınlaştırıyoruz biraz hem de sağlamlaştırıyoruz. Evet, şimdi şu kısmı yapacağız. Gözümün tam ortasının yanındaki sık iğneden şurada olabilir. Şöyle yaptığımda 1 2 3. Evet, burası. Biraz gerdiriyoruz. Tam aynı yuvarlaklıkta olsun diye.
Yine aynı şekilde siyahın içine batıp sabitliyoruz. Evet, bunları da bitirdik. Size tavsiyem şu, siyah ipiniz biraz daha ince olsun arkadaşlar. Benimki biraz kalın geldi. Çok kalın duruyor. Biraz daha ince olabilir. Şimdi kirpimizi yapacağız. Birinciyi takip ediyorum. 2 sıra üstten 1, 2 sıra üstün. Yok, 1 sıraymış. 1 sıra üstten. Düzün 1 sıra üstüne çıkıyorum. Bu şekilde kalın bir kirpik yaptık. Tekrar batıyorum ortadan. İçine dolduruyoruz. Evet, şimdi şöyle küçük küçük kirpikler yapacağız. Bir sık iğne aralığında. İp çok kalın geldi gerçekten. Evet, bu şekilde aynı boyda küçük küçük kirpikler çalıştık. Bu kadar yeterli herhalde. Evet, kirpiklerimiz de bitti. Şimdi gözünün ışığını yapacağız. Bir tane yaptım, yapıştırdım. Şu kestiğimiz parçalardan küçük bir kare
kesiyoruz. Daha sonra bunu şöyle yuvarlatıyoruz. Köşelerini döndürüyoruz. Evet, bu kadar küçük bir yuvarlak yaptık. Şunlar da daha küçüklerinde şu parçalardan da şöyle yapabiliriz. Uçlarını yine şöyle küçük küçük keserek evet, bu şekilde. Şimdi bunları da yapıştıralım. Şu biraz büyük olmuş. Evet. Aynı boyda sayılır biraz da. Evet, şu gözümüzün altındaki siyah kısmı daha kalın olduğu için burayı söktüm. Burayı da sökeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi incecik. Şu daha önce ilk yaptığımda daha yine ince. O yüzden şunu beğenmedim. Sökeceğim arkadaşlar. O yüzden size dediğim gibi daha ince bir geçiş yapın. İncecik, daha ipin katlarını ayırın yani. Ben ayırmadan direkt yapmıştım. Kalın geldi. Şimdi buraya da sökeceğim. Çok az şuraya kadar. Buraya kadar söküp kalından şöyle inceye doğru gelecek. Evet, alt kısmı incelttim arkadaşlar ve daha iyi oldu, içime sindi. Şu beyazları daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi gözlerimizi de hallettik, bitirdik. Sıra geldi kafamızı küçültmeye, azaltmaya. Başladığımız gibi. Şimdi burada en son 6 tek 1 arttır yapmıştık. Şimdi aynı şekilde 6 tek 1 azalt yapacağız. Başladığımız gibi arttırmaları, eksiltmeleri de aynı yapacağız. 4 5 6 tane tek 1 azalt. Altı tek 2 3 4 5 6 1 azalt. Tekrar 6 tek 3 4 5 6 1 azalt. Ve şimdi diğer yere kadar düz öreceğiz. Evet, toplam 23 tane tek battım. Bir azaltıyorum. 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 bir azalt. 6 tek. 6 bir azalt. Evet, 3 de burada azalttık. 3 bu tarafta. Geri kalan 17 sık iğneye tek batıyoruz.
Evet, sıra sonunda 76 sık iğne kaldı. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, artık buradan sonrasını anlatmaya çok çekmeye gerek yok. Nasıl arttırdıysak şimdi azaltıyoruz. 6 tekti. Bir dahakine 5 tek. Bir dahakine 4 tek. Bir azalt. 3 tek diye bu sıfırlana kadar azaltacağız. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bayağı süremizi aştık. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.